dışarısı -2. Dünyanın cılkı çıkmış. Biliyor musun? Fanta sudan daha ucuz. Evet, Latin Amerika'nın en çılgın otobüs firmasıyla sırf benzin gidecek diye ısıtıcıları açmadı. Daha bir tane turist görmedim bizden başka. Bak bak şuraya bak. Açıyoruz. Isıtmalı havuz. Bize çok büyük ders oluyor bu gezi. Vallahi böyle hiçliğin ortasına geldik. Çölün ortasında sınırdan geçiyoruz. Yemin billah dondum ya. Ellerim tut. İnsan bu kadar soğukta sıcağı açmaz mı ya? Herkes battaniyeleriyle gelmiş. Şuraya bakın. Hani bu gezideki en rezil otobüs turumuz olabilir. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light. Günaydınlar. Şu anda Bolivya'ya gitmek üzere yola çıkıyoruz. Sabahın saat 5'i. O yüzden bitkin, yılgın ve yorgun bir haldeyim ama yine enerjimiz tam Allah'a şükür. Biraz sonra 99. ülkem Bolivya'nın o meşhur Salar de Uyuni bölgesine geçeceğim. Bulunduğum yerde Şili ülkesinin Calama kasabası. Yaklaşık olarak 7-8 saatlik bir otobüs yolculuğu olacak. Buradan aldığımız bir bilet var. Tek otobüs sabah 6'daydı. O yüzden onu bulabildik ve 20 dolara bizi inşallah biraz sonra Bolivya'ya götürecek. Size hem bu sınırları nasıl geçtiğimizi göstermek istiyorum. Hem de çölden bir anda Tuz Çölü'ne nasıl gittiğimizi göstermek istiyorum. Çünkü burası çok nadir bir coğrafya dünyada görebileceğiniz. O yüzden umarım size güzel bir, keyifli bir seyir olur. Bana da güzel bir macera olur. Hazırsanız 99. ülkeme gidiyoruz. Yüze son bir kaldı. Bana bol şans. Başlıyoruz. Dünyanın en kurak bölgesinde olduğumuz için çölün ortasındayız ve bildiğiniz parmaklarımız donuyor resmen. Böyle bir soğuk yok. Geldik terminale. Dün biletimizi almıştık. Şimdi girişimizi yapalım. Bon dia. Kimse yok. Ay, kim üşüyor neyse. Ha, şu şirketti işte. Trans Salvador'du. Bu olsa gerek. Hermano, ucu ne? Okay. Ticket. Okay. Bakmadı bile. Bakmadı bile ya. Ben de kendimi yırtıyorum burada. Evet, Latin Amerika'nın en çılgın otobüs firmasıyla Hermano yok. gezimize başlayalım. Gel Nes, girelim içeriye, çok soğuk. Girdik. Abi klimayı aç. İnsan bu kadar soğukta sıcağı açmaz mı ya? Yemin billah dondum ya. Şu anda dışarısı -2. Şu anda -2 ise sabah demek ki -5-10 falandı. Ve klimayı hiç açmadı. Şimdi ülkeden çıkış yapıyoruz. Şoför kendi direkt kontrolleri yapıyor pasaport için. İnmemize gerek yokmuş. Vallahi böyle hiçliğin ortasına geldik. Çölün ortasında sınırdan geçiyoruz. Az önce Şili'den çıktık. Bolivya'ya giriyoruz. Böyle bir yer. Hiçbir şey soran eden yok. Saç baş her şey dağıldı. Nesko donuyor artık. Açmıyor adam ya, açmıyor yani. Para gidecek diye açmıyorlar. Herkes battaniyeleriyle gelmiş. Şuraya bakın. Pasaportlara damga vurdular şimdi. Bolivya'ya geçiyoruz. Soğuk. Felaket. Eller çatladı. Şuraya bakın. İnanılmaz titriyorum. Hayatımda hiç bu kadar üşümedim. Şili'den çıkışı yaptık. Bolivya'ya giriş yapıyoruz. Düşünün, böyle bir yerde sınır var. Bolivya sınırına geçiş yapıyoruz. Otobüsten indirirler. Böyle bir formlarla dolduruyoruz. Sabah saat 8:30. Hala -2 derece. Az kaldı. Bunu da geçtikten sonra bir 250 kilometre sonra Uyuni'deyiz. Sınır şu. Sadece bir tane kapı var.
Hayırlı olsun. Bolivya'ya giriş yaptık. Şu sınır olayında var ya, gram anlamıyorum. Şuradan yürüsen dağdan kim nereden görecek seni? Ama işte böyle sınırları koyup insanları ayırmış dünya. Zor. Çok zor buraları gezmek. Çok soğuk çünkü. Ve hiç nezaket yok, anlayış yok. Direkt bildiklerini okuyorlar. Klasik Latin kafası. Vallahi sınırı geçtikten sonra şöyle bir kafe gibi bir yer var. Millet şuradan kahve alıyormuş. Ne bilgi veren var, ne bir şey diyen var. Gelin bakalım. Yemek falan da yiyorlar. Ay, sen üşüdün mü? Çorba kokuyor, içersin. Bizi şu an Uyuni'ye getirdiler ve böyle bir yerde bıraktılar. Hayatımda yaptığım en kötü ilk 5 yolculuktan birisi diyebilirim. Toz bir yandan, açlık bir yandan. İçeride sürekli rüzgar giriyor. Şerefsiz 40.000 kere söylememize rağmen sırf benzin gidecek diye ısıtıcıları açmadı. Gerçekten hani bu gezideki en rezil otobüs turumuz olabilir. Yollar zaten çok kötüydü. Gördünüz yani. Toprak yoldan gidiyorsun ve deli gibi sürüyorlar. Rezaletti ya gerçekten. Hani seyahatlerde olur böyle şey, o yüzden önemli değil. Canımızı sıkmaya gerek yok. Kurtarmaya çalışalım. Şimdi bir otel bulacağız. Sonra Uyuni şehrini gezeriz. Buraya gelme amacımız Saler'de Uyuni'yi görmek. O koca tuz çölünü. Böyle bizim geldiğimiz mahallede böyle tuğladan evler var hep. Abi kasaba rezalet çirkin bir yer. Kötü ya. Ben Yani. nasıl turistik anlamıyorum. Bir de Fethiye'nin yollarına kötü diyoruz. Nesibe diyor ki buraya turist niye gelir? Niye geldiğini sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yani zaten böyle yerlerin kasabaları genelde çirkin oluyor. Hiçbir estetik anlamında, görsellik anlamında bir şey yok. Ama yarınki doğal güzelliği görmek için geldik buralara. Yani gözümüze kestirdiğimiz yol üstünde restoran dahi göremedim daha doğru düzgün. Ve şu an kasabanın en merkezindeyiz. Şey ne kadar güzelmiş ya. Atakama çölündeki o kasaba. Çok güzeldi ya. Orası film seti gibiydi. Burası... Ben de öyle bir yer bekliyordum burayı. Şuraya bak. Hiçbir tarihi yok, görselliği yok, albenisi yok. Yollar kötü. Nesibe, senin de ayakların hala üşüyor mu? Hala da ayaklarım üşüyor. Hala Dondu da. değil mi? Yani hayatım işte bu gezide bir Guatemala'da o tepeye çıktığımızda bu kadar üşümüştüm. Bu da 2 oldu. Ben bile şu an ayaklarımı yani böyle donmuş da çözülmeye, Aynen hem de öyle. hani çözülmeye çalışıyormuş gibi hissediyorum. Otele gidince böyle bir sıcak suyla falan yıkayıp kendimize geliriz. Harika bir tecrübe oldu. Fethiye'ye döndüğümde var ya, hiçbir şey söylenmeyeceğim artık, hiçbir şeye. Açta, sıcakla, soğukla. Asla. Bize çok büyük ders oluyor bu gezi. Son 2 sokak kaldı. Daha bir tane turist görmedim bizden başka. Otobüste de tek biz vardık. Bize ders oldu, artık şehre gelmeden önce belli başlı otelleri inceliyoruz. Bu da onlardan biriydi. Çünkü geldiğimizde otel bulmak çok zor oluyor. Böyle şimdi nokta atışı olunca daha basit. En azından çantaları falan koyup internetinde bağlanabiliyoruz. Var ya, kaldığımız otel çok güzel çıktı. Şimdi size göstereyim, bakın burası ortak alan. Şurada soba falan da var ama şuradakini yakmışlar. Şu an bu yanmıyormuş. Sonra böyle gidiyorsunuz, rengarenk. Yukarıda Nesko yüzün gülüyor. Çok güzel bir yer. Çok güzel. Şöyle gidelim. Böyle sanki çöl ortamındaymışsın gibi bir hissiyatı var otelin tasarımının. Sonra şurada size şimdi güzel bir yer göstereceğim. Ne kadar yorgun olduğumu görüyorsunuzdur ama işte böyle yolun sonunda iyi bir yere çıkınca enerjisi insanın toparlanıyor. Bak bak şuraya bak. Açıyorum.
Isıtmalı havuz. Ortama bakın. İçerisi yanıyor. Her yerde akşamları şömine keyfi yapabileceğiniz yer yapmışlar. Hatta bak bu şu an çalışıyor. Gayet de güzelmiş. Şimdi size odayı göstereyim. Normalde bu otel gecelik 74 dolardı. Ama ben Booking'de Genius üyesi olduğum için, yani çok böyle otelde kaldığım için bana 50'ye verdi sistem. Kapıda alsaydım da 70'e veriyorlardı. Haberiniz olsun, Booking'in böyle olayları oluyor. Hatta ben bu kaldığımız otelin linkini de açıklamaya koyayım. Oradan bakarsınız merak edenler. Yani sokakları gördüğünüz ne kadar rezil. Sonra böyle güzel bir yere insan ulaşınca mutlu oluyor. Bizim oda şu. Let's go. Geldik. Odayı mı inceliyorsun? Ne güzelmiş bakın. Rengarenk böyle kocaman yatağı var. Geniş geniş. Allah'ım sonunda. Şurada kıyafetlerinizi koyabileceğiniz bir yer. Şurada da pırıl pırıl duşu, tuvaleti var. Oteli gezdiysek yemek 10 saat sonra yemek yiyebiliriz. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Bir ülkeye gelince ilk yapmamız gereken şey ne? Para bozdurmak tabii ki. Parasızız şu anda. Merkezde ya bankadan para çekin ya da exchange ofisler var. Dolar olarak bozdurabilirsiniz dediler. Şimdi merkeze doğru yürüyoruz böyle bir parkın içerisinden. Buralara da hiç yağmur yağmıyor arkadaşlar, hiç. Görüyorsunuz zaten toprak çatlamış. Tüpçü. Bizde hani aygaz vardır ya çocukluğumuzda, dın dın dın. Bunlarda da bu var. Benim aldığım kokuyu alıyor musun? O pis kokuyor ama lezzeti alıyor musun? Sanayi köftesi. Bizim sanayilerin gözünü seveyim, pırıl pırıl ya. Şuraya bak. Ne yapıyor burada kardeşim? Bu da kötü değil ya. Buenas. Et var. Tavuk var, sosis var. Delicioso ha? Ortam bu ama. Yer misiniz? Ya şey görünmüyor. Vazgeçtim. Hepsi bunların mangalcıymış. Başka bir şey arasam olacakmış ama hijyen sıkıntı, burada yiyemeyiz. Yani yağları görüyorsunuz akan. 8 aydır geziyoruz. Bak bura biraz daha temiz ama önceden pişirmiş. 8 aydır geziyoruz. Allah'a şükür bir kere gıda zehirlenmesi yaşamadık dikkat ettiğimiz için. O yüzden bu işler bir kere oluyor. Nesibe'nin başına geldiği için Hindistan'da geldiği için. çok temkinliyiz. Sürünüyorsunuz, sürünüyor. Ama bizi aşılar kesinlikle çok korudu. Bizde şu an 6-7 tane aşı var. Evet. Ne ararsan var. Yoksa biz de çok şey yedik, sokakta da yedik, bir sürü şeyler yedik, karıştırdık. Ülke Ya bu değiştiriyorsun, hava buzdan bile değişimi, geçiyor. her şey. Ama koruyor gerçekten. Ben kesinlikle aşılar sayesinde ayakta kaldığımızı düşünüyorum. Yoksa bu kadar uzun süre soğuk, sıcak, dengesiz beslenme vesaire mümkünatı yok, insan kalamaz. Döviz bürosu ve banka arıyoruz. Hala bulamadık. Downtown dedikleri, yani şehir merkezi dedikleri bir yere geldik. Böyle bir saat kulesi var. Sola doğru dönün dediler. Şurası da bir banka galiba. Burada bir yerde bulacağız. Cambio arıyoruz. Allah'ım hallettik Nesibe. Sonunda yine çektik. Birçok yerde para vermediler bize, burada verdiler Allah'tan. Böyle paraları var, biraz sonra paranı anlatacağım. Önce kutlamaya başlayalım. Parayı çektik, güvenli bir yerde videosunu yapıyorum. 1 dolar 7 pesoları bunların. Ve böyle insan fotoğrafları var. Bunda mesela hiç hayvan yok. Aa, varmış önünde. Var. Kuş var, herden Şöyle. gördüm. Bu abileri kurtarıcı abileri galiba. Devrimi yapan. Şu yaklaşık olarak 15 dolar yapıyor 100 bine. Yani bizde 1 dolar 18 TL, bunlarda 1 dolar 7 TL. Ama öyle bakmamak lazım. Fiyatlardan daha iyi analiz edeceğiz onu. Şimdi bu parayı biraz dolar yapacağız, yanımızda dursun. Çünkü hiç dolarımız kalmadı. Başka ülkelere giderken sıkıntı oluyor. Kalanını da 2-3 gün harcayacağız. Burada bütün restoranlar 4'ten sonra açılıyor. Öğlen 1 ile 4 arası kapalı. O yüzden 4'e kadar aç kaldık. Dedik en azından bir markete gelip içecek bir şeyler alalım. Sonra 4'te bizim otelin çok güzel bir restoranı varmış. Şehirdeki en iyi, en güzel yerlerden biri diyorlar. Orada yemek yiyeceğiz. Girip bakalım içeriye nasılmış. Exito.
O ne ararsan var ya. Var ya, yemin ederim dünyanın her yerinde her şey var. Şuraya bak, peynirlere bak. 28 dedi, 4 dolar. Mozzarella falan var. Sosisler var şurada, şu domuz muhtemelen. Yani 1 doları 7 gibi düşünün, 4,5 dolara falan geliyor. Şeyden daha pahalı. Şili'de çok ucuzdu. Şili'de de restoranlar çok. Aynen öyle ya. Nereye gitsek bir yerden gol yiyoruz. Bak mesela şu kadarcık salatalık turşusu 2,5 dolara falan geliyor. En ucuz şey noodle'dır değil mi yurt dışında mesela? Alırsın hemen 5 dakikada yaparsın. 9 peso yani 1,2 dolar. Ucuz değil yani marketleri. Bu ülkedeki gelir zaten aylık 100-150 dolar kişi başı. Diyelim bir ton balığı yiyeceksin. 14 peso 2 dolar şu. Ay be. Dünyanın cılkı çıkmış. Biliyor musun? Fanta sudan daha ucuz. Sadece bir Fanta aldık ya, bir Fanta. 1 dolar. Su 1,5 dolar. Su 1,5 dolar. Vay be. Bu insanlar ne yiyor ne içiyor, nasıl geçiniyor bilmiyoruz ama yani turistik bir yerdeyiz. Evet, aynı zamanda köydeyiz. Evet. Ama çok pahalı geldi bize. Ülkeler gelişmedikçe gıda fiyatları uçuyor. Bizim gördüğümüz bu. Nerede pahalı bir fiyat varsa o ülkenin sosyal toplum anlamında çok büyük eksiklikleri oluyor. Zaten bütün videolarda da anlattım size bunu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Yemek yiyeceğiz artık. Sabahtan beri yolda olduğumuz için doğru düzgün yemek yiyemedik. Akşamüstü de her yer kapalıydı. Şimdi akşam olunca restoranları açmışlar. Yemek yemeye gidiyoruz. Ambiyans da güzel oldu. Oo Nesko, Kapadokya'ya mı geldik? Gazla çalışıyor değil mi bu? Odun değil. Burası da güzel olmuş, neyse. Yemekten sonra otururuz. Otelde tam yemeğin başına oturacaktık. Bir fark ettik, biz tur almadık. Neyse resepsiyona sordum, dediler ki biz tur satmıyoruz. Ondan sonra koştur koştur akşam 7-8 oldu. Şurada dükkanların olduğu yere geldim. Arka tarafta bir yerde sonunda o meşhur Tuz Çölü'nün olacağı yerin turunu aldım. Kişi başı da 200 peso ödedim. Yani işte 30 dolara falan geliyor yaklaşık olarak, öğle yemeği dahil, ulaşım dahil. Bir sonraki gün artık onu yapacağız. Onu ayrı bir bölümde anlatırım size, çünkü o çok özel, böyle anlatmam gereken şeyler de var. Bir de daha çok deneyim videosu olacak. Şimdi artık yemeğimi sonunda yiyebilirim. Dünden beri gördünüz yani, hiçbir şey yemedik. Sanırım son 24 saatteki ilk öğünümüz olacak. Bakın otelin restoranı bu. Zaten başka da düzgün restoran yok yemek yiyecek. Ama şöyle bir şey var. Fiyatları bize çok uygun geldi şeyden sonra değil mi? Şili'den sonra. Yani mesela salata 4 dolara geliyor. Bir et yerseniz 10 dolar. Şili'de her şey 2 katıydı. 2,5 katıydı hatta. Burada da pahalı olan şey alkol mesela. Şarap pahalı. Ki bizim umurumuzda değil şu an. Yemeğimizi yiyip uyuyup yarın erken kalkmak istiyoruz. Yani genel olarak bir 10 dolara falan, 12 dolara krallar gibi yemek yiyeceğiz burada. Şöyle köy ekmeği gibi bir şey. Yanında mayonezli bir sos. Diğer tarafta da domatesli bir sos geldi. Ben bunu bir dayanamıyorum. Tadacağım arkadaşlar. Müsaadenizle şunu bir deneyimleyelim. Nesko, ben bunu deneyimliyorum. Köy ekmeği annem yapmış. Uyuni'de. Yanıklarda. Yani Yanıklar'da, Fethiye'de. Olağanüstü. Şaka yapıyorsun. Harika. Ay ne güzel oldu be. İçinde buram buram Sarımsak var sarımsak galiba. kokuyor. Ama nasıl vuracak şimdi? Oo. İyi değil mi? Bizdeki yoğurtlu sarımsakların çok sarımsaklı hali. Ekmek? Çok iyi. Köy ekmeği. Heyecan dorukta, gerçekten Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Artık son saatler hem gerilmeye başladık hem de artık başımız dönmeye başladı. Ben et söyledim. Nesibe de arka planda gördüğünüz tavuk söyledi. Şöyle bir bakalım tadına. Güzel yapmış. Bir gün sonra yemek. Afiyet olsun. Dostlar, güzel bir yemeğimizi yedik. Artık yavaştan yorgunluk da çöktü. Yolculuğumu size aktarmaya çalıştım. Şimdi böyle şöminenin başına oturdum. Yedeklerimi alıp size bu videoları hazırlamaya başlayacağız. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde sizi dünyanın en büyük
Tuz Çölü'ne götüreceğim. Benim için de Latin Amerika'daki ve dünya turundaki en önemli duraklardan birisi olacak gezginler için. Çünkü çok önemli bir yer. Salar de Uyuni. İnşallah sonraki bölümde size oraları da gösterip elimden geldiğince aktarırım. Şimdilik benden bu kadar. Yavaştan dinleneyim. Sonraki bölüme enerjimizi toplayalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.